Arkadaşlar selamlar, yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Görmüş olduğunuz gibi fetih sezonu abi. Fetih sezonu geldi. Sezon 6'nın başlangıcı, ilk gösterimi geldi dostlar. İlk incelemesini yapacağız. Açıkçası beni çok aşırı derecede mutlu eden bir şey var. Onu birazdan size göstereceğim. Harita değişmiş, sistem değişmiş. Yani komple yine baştan aşağı yenilikler var. Bunların hepsini şimdi size detaylı bir şekilde göstereceğim. İlk incelemesini yapacağım. Bu arada sezon 20'sinde başlıyor. Yani 14 gün sonra başlıyor. Eğer bu videoya da kaç olsun 100 beğeni gelirse hani 20'sinde direkt sezona başlayıp neler var neler yok her şeyi detaylı bir şekilde orada da çekeceğim dostlar, haberiniz olsun diyorum. Ve şimdi gelin başlayalım. İlk ön izlemeden başlayalım. Buradan başlayalım, sonra burada bitirelim dostlar, tamam mı? Ön izlemede diyor ki tanrılar çağrıda bulunuyor. Tüm güçler yanıt veriyor. Bu sezon fetih sezonuna ittifak olarak katılınacaktır. Toplam puanı en üst sırada olan ittifaklar yıldız haritasına girecek ve diğer güçlü düşmanlarla aynı sahada yarışacak. Burada ya ittifak olarak başlayacağız falan filan. Bunda bir sıkıntı yok. Birinci olanın ödülüne baktım. Birinci olan ödülü dostlar çok farklı bir ödül getirmişler. O efsane, beni çok mutlu etti. Şimdi eşleştirme. Eşleştirme 7.15'te başlıyor. Bu da ne demek? Grup duyurusundan önce katılım şartlarını karşılayan tüm ittifakların katılım üye listeleri geçici olarak kilitlenir. Bu süre içinde ittifaka katılamaz veya çıkılamaz diyor dostlar. Bu bildiğin hani 7.15'te 7. ayın 15'inde ittifaklar kilitlenecek. Hiç kimse ittifaktan çıkamayacak. Geçici bir süre, 2 günlüğüne ittifaktan çıkılmayacak ve ne olacak abi? Eşleştirme sistemi belirlendikten sonra, eşleşmeler belirlendikten sonra tekrar ittifaklar arası geçiş sağlanacaktır. 7-17 gruplama duyuruldu. Burada ne oluyor dostlar? İşte hani eşleştirme başlıyor. 2 gün sonra da hangi sunucularla karşı savaşacağın, hangi sunuculara karşı rekabet edeceğin 2 gün sonra belli oluyor ve belli olduktan 3 gün sonra da sezon başlıyor. Bu mantık tamamen bu şekilde. Şimdi katılım açıklamasına bir bakalım. Katılım açıklamasında diyor ki ilk bomba burada dostlar. Bakın, dikkatinizi çekiyorum. Bakın, dikkatinizi çekiyorum burada. 8 taraf içerir. Abi 4'ten 8'e çıkartmışlar. Bu beni aşırı memnun etti. Hatta beni değil, abi savaşmayı seven, oyunu oynamayı harbiden seven insan, yani 4'ten 8'e çıkması aşırı derecede iyi bak. Felaket rekabet artacak, felaket savaş artacak, aksiyon artacak, stratejidir, taktik, her şey daha da güzel olacak bana kalırsa. Size Telegram grubumuzun rozet satışı sisteminden bahsedeceğim. Oyundaki rozet fiyatlarından çok daha ucuz ve güvenilir bir şekilde Telegram grubumuzdan rozet satın alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir arkadaşımız 135.000 TL değerinde şafak rozeti aldı ve bu işlemden 27.000 TL daha uyguna aldı. Yani oyundan 135.000 TL alacaktı. Cebinde 27.000 TL parası kalmış oldu. Eğer siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Gelin videoya devam edelim. Şimdi baştan okuyalım. Bu sezonla eşleşmeler ittifak bazında yapılır ve her sezon haritası 8 taraf içerir. Yani 8 tane farklı rakip olacak dostlar. Yani kendimizi saymazsak 7 tane. Sonrasında sistem ittifak gücüne ve aktifliğine göre ittifak için uygun bir sezon haritası eşleştirecek. Yani bu ne demek oluyor? Herkesin kendi gücüne göre rakip gelecek. Bu da ne demek oluyor? Taktikler, stratejiler ön planda, bir oyuncuya bile ihtiyaç oluyor dostlar. Bunun mantığı tamamen bu. Şimdi aşağı indim. Yıldız ve seçkin haritalarında her taraf bir ittifaktan oluşuyor. Birleşik haritalarda ise her taraf aynı savaş bölgesinden birden fazla ittifaktan oluşabiliyor diyor. Burada anladığım, bunu birazdan söyleyeyim. Anladığım yeri söyleyeceğim size. Mantıklı mı mantıksız mı tam kafamda kuramadım ama söyleyeceğim. Sonrasında ise genel puanı en üst sırada olan ittifaklar Yıldız İttifakı olacak. Yıldız haritasına girerek özel sezon ödülleri, yani birinciye ödülü göstereyim hatta size dostlar. Gelin ödülü göstereyim. Gelin abi. Tıkladım. 30 günlük efsanevi kral diyor. Bu etiket oluyor dostlar. 30 günlük bu şekilde bir etiket yapmışlar, tamam mı? Sonrasında dünya yılanı diye çok güzel bir çerçeve yapmışlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yılan ağzından bir şeyler üflüyor. Çiçek böcek bir şeyler çıkartıyor abi. Baba bak. Yeşil bir şeyler üflüyor. Sonrasında buraya geldim. İlahi seçilmiş ruhlar diyor. Bu da simgeymiş. Beni en çok mutlu eden dostlar, abi şuna bakar mısın?
sohbet çerçevesi, sohbet balonu. Biliyorsun sohbet balonu çok nadiri bulunuyor oyunda ve 30 günlük birinci olana sohbet balonu veriyor. İşte burada efsanevi kral yazıyor. Ondan sonra çerçeve bu şekilde. Ya ne bileyim bana çok aşırı güzel geldi. Hani bu sadece hani çerçeve işte görünüş açısından verilen ödül. Yani illa ki hani sezon ödülünde silah parçasıdır, carttır, curttur onları muhtemelen kesin verecektir de bunlar ayrıca bence hani özel bir ödülmüş gibi veriliyor, anladınız mı? Burası bence çok güzel. Şimdi yeni haritayı gösteriyorum dostlar size. Yeni harita, tıkladım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 farklı bölgede başlanıyor abi. Yani 7 tane rakibiniz olacak. Şimdi diyor ki tanrıların çağrısı tüm diyarda yankılandı. 8 büyük kamp savaşa hazır. Yeni hükümdar savaş alevlerinin arasında doğmak üzere. Kader henüz netleşmedi. Sezon grupları yakında açıklanacak diye yazmışlar. Benim burada anlamadığım bir şey var. Sadece bunu anlamadım. Acaba hani herkes mesela No 1 yazıyor ya. Bu No 1 mesela diyelim ki 203 sunucusu mu yoksa Vars ittifakı mı? Yani burada 8 farklı bölge var ya. Bunların hepsi mesela farklı. Her biri bir ittifak mı? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 farklı ittifak mı? Yoksa 8 farklı sunucu mu? Ben sadece bunu anlamadım arkadaşlar. Yani bu umarım bana kalırsa umarım 8 farklı sunucudur. Çünkü 8 farklı ittifak olması da iyidir. Hani güçlü ittifaklar olunca yine aktiflik artıyor. Yine rekabet artıyor ama 8 farklı sunucu olduğu zaman hani ikinci ittifaklar devreye giriyor, üçüncüler giriyor, ondan sonra başka olaylar devreye giriyor derken bence sunucu olması daha iyi ama ittifak bazlı mı? Bunu eğer hani kafanızda bir düşünün dostlar, hani yorumlarda belirtin. Sizce ittifak bazlı mı, sunucu bazlı mı? Gerçekten bunu ben de tam anlayamadım. Okumuştum çünkü. Bu şekilde başlıyoruz. Sonrasında içeri doğru giriyoruz. İçeride görmüş olduğunuz gibi 4 tane farklı bölüm var. Bu da ne demek oluyor? Direkt hani herkes ikişerleden savaşıyor abi. Mesela örnek veriyorum nasıl? Benim kafamda kurdum. No 1 ile No 2 savaşıyor. Kazanan burayı alıyor. No 3 ile No 4 savaşıyor. Kazanan burayı alıyor. No 5 ile No 6 savaşıyor. Burayı alıyor. No 7, No 8 savaşıyor. Burayı alıyor gibi. İlk başta hani birebir atacağız gibi hissediyorum. Sonrasında buraya geldim. İşte burada hani her şey artık karman çorman hale geliyor. Hani savaşın ilerleyen aşamalarında, ilerleyen haftalarında, sezonun ilerleyen haftalarında karmaşık bir hale geliyor. Herkes birbirine saldırıyor. Herkes birbirine düşman oluyor. Gibi bu tarz şeyler ve en sonunda da dostlar başkent alan muhtemelen sezonun şampiyonu olacaktır. Çok güzel ve çok stratejik bir sezon bizleri bekliyor. Tamamen yeni oynanışa tıklıyorum. Son olarak şimdi burada ne var? Şehir türü var dostlar. Bölgeleri genişletiyorsun. Bu klasik şehir, köy falan var ya hani boş boş hani köy alıyorsun. Ya buranın pek bir önemi yok açıkçası. Benim anladığım kadarıyla burası boş dostlar. Geçtim burayı. Sonrasında yok etme oynayışı düşman kalesi ele geçirildikten sonra tamamen yıkılabilir ve güç puanları yağmalanabilir. Bir zamanlı ihtişamlı yapılara harabeye dönerek savaşın geride bıraktığı izlere tanıklık edecek. Burada rakiplerin sanırım bir merkezini falan filan yıkacağız. Oradan puan çalacağız gibi hissettim şu anda. Öyle bir vibe aldım ben, yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi buraya geçtim. Yepyeni geçit diyor. Şimdi geçit savaşları bitmedi. Farklı bir şekilde bize sunacaklar sanırım. Sezon ilerledikçe yeni bölgelere çıkan geçitler birer birer açılacak. Yavaş yavaş aynen kademeli bir şekilde. Hani nasıl bir hafta bir açılıyor, ondan sonra bir hafta sonra 5. seviye geçit açılıyor. Ondan sonra bir hafta sonra 6. seviye geçit açılıyor gibi. Burada da aynı şekilde aynı mantık. Aşama aşama geçitler açılacak. Bu aşama aşama geçitler açıldıktan sonra da orada o geçiti almak için artık rakibin kimse onunla mücadele edeceksin. Bence geçitler gerçekten aşırı derecede önemli ve dostlar biliyorsunuz sezon 4'te bitmişti. Ticaret merkezi savaşları. Görmüş olduğunuz gibi ticaret istasyonu dönüşü. Abi ticaret merkezi savaşları geri geldi gibi bir şey oldu bence. Şimdi tanıdık ticaret yolları yeniden açılıyor. Ticaret merkezlerini ele geçirin. Ticaretin can damarını kontrol edin ve bolca ödül kazanın. Abi yani ben bundan ne anlıyorum? Ticaret merkezi hani kazandığın zaman işte bir hafta sonra 10.000 elmas falan veriyor ya. Bu
tarz sistem geri dönecek. Abi gerçekten efsane olacak. Felaket. Yani merakla bekliyorum gerçekten. Neyse hepsini inceleyelim, ondan sonra fikirlerimi belirteyim. Siz de yorumlarınızı belirtin dostlar. Görmüş olduğunuz gibi hani ticaret merkezini geri getirmişler 6. sezonda. Sonrasında sunak mücadelesi var. Sunak mücadelesi. Sunak açıldıktan sonra tüm fraksiyonlar sunak etrafında kıyasıya yarışacak. Sunağı işgal etmek fraksiyonu bol miktarda mitril kazandıracak. Savaşın gidişatını değiştiren ve nihai zafere karar veren stratejik bir hedef haline gelir. Bu sunak olayı geçit gibi olacak muhtemelen. Geçit gibi farklı bir şey eklemişler ve burada da ne veriyor? Kazanan ittifaka mitril veriyor. Mitril de anladığım kadarıyla sezon sıralamasını etkileyecek bir malzeme dostlar. Yani bu gerçekten çok önemli bir şey. Bakın ben burada mesela şunu anladım. Ticaret istasyonu ödül veriyor. Sunak ise sezon aşamasında hani sezonun sıralamasını belirleyecek eşyayı veriyor gibi anladım. Yani sunak bir tık daha önemli gibi. Şimdi sonrasında Kadem Tanrı tahtı var. Kadem Tanrı tahtı dünyanın en yüksek düzenini simgeleyen Kadem Tanrı tahtı yepyeni bir mücadele yöntemi. Burada çöreklenmiş dev yılanı kov, tüm güçlerin acımasız mücadelesinde sıyrılarak çık ve sana ait olan nihai onuru kazan. Abi 8 farklı rakip içinden şu başkenti almak, of 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 of, dayanamam hocam. Hocam dayanamam, ben böyle şeylere gelemem, bak Dark War Survivor böyle şeyler yapıyorsun, gönlümü alıyorsun kardeşim ya. Ve son olarak dostlar, kutsal eşya beceri, burası zaten standart 5. sezonu oynayan arkadaşlar bilir. Bu sezonda kutsal emanet becerileri tamamen yükseltildi. Taktiklerinizi esnek bir şekilde ayarlayın ve hızla değişen savaş alanı durumuna hakim olun. Keşke ben burada mesela şunu beklerdim. Hani biraz daha taktiksel, örnek veriyorum, bir tane koyduğun zaman direkt yükseliyor ya. Hani biraz daha şöyle detaylı bir şey eklenselerdi şu beceri kısmına. Hani en azından hani bir taktik yapılabilirdi diye düşünüyorum. Bunun haricinde de başka bir şey yok. Benim yorumum, kişisel yorumumu söyleyeyim dostlar size. Beğendiğim özellikleri söyleyeyim. Beğendiğim özellikler 5. sezon bana kalırsa abi efsane derecede güzeldi. Tamam mı? Bunu bir cebe koyalım. Yok çok fazla savaşıyorsun. Yok ben onu beğenmedim, bunu beğenmedim. Abi 5. sezon benim oynadığım en iyi sezondu. Savaşmayı seven herhangi bir oyuncunun bence 5. sezonundan hiçbir şekilde şikayet etmemesi lazım. Yok 4 saat savaşıyoruz, yok 24 saat savaşıyoruz. Bu sonuçta hani bu bir oyun ve hani sen abi farm yapmaya gelmiyorsun. Bu oyun savaş mantığı ve adamlar dedi ki sen kardeşim her cumartesi git, yani savaşabildiğin kadar savaş, tamam mı? 5. sezon böyleydi. Ben 5. sezonu çok sevdim, beğendim. Şimdi 6. sezonda abi 4'ten 8'e çıkartmaları beni aşırı derecede memnun etti. Sonuçta 8 farklı bölge olacak. Savaşlar daha da artacak. Strateji daha da yükselecek. Bence eğlence kesinlikle daha da yüksek olacak. Sonrasında ticaret istasyonu dönüşü. Bu ne demek oluyor? Yine ticaret merkezi eklemişler ve burada da ayrıca bir savaş olacak. Burada da ayrıca bir taktikler dönecek falan filan. Sonrasında sunak mücadelesi. Burada da aynı şekilde yine farklı bir savaş. Sunak mücadelesi, ticaret merkezi ve ayrıca burada neydi? Geçit. Yani 3 farklı bölgede yine savaşlar dönecek. Bunu da gerçekten çok beğendim ve Yıldız İttifakı'nın ödülleri. Açıkçası burası da beni memnun etti. Çünkü çok ulaşılabilir değil dostlar bu. Şimdi sohbet çerçevesini verecek ama neye verecek abi? En güçlü olana, birinci olana verecek bunu. Anladınız mı? Yani buradan onu anladım ben. Birinci olan ittifaka sadece bu ödülleri verecek gibi hissettim. Bu da gerçekten hani sohbet çerçevesi, işte bu etikettir, çerçevedir. Bunlar beni gerçekten hani görüntü olarak güzel. Keşke şeyi de görebilseydik. Hani sezonun sıralamasındaki ödüller değişti mi falan, onları da görebilsek iyi olurdu ama yani onu şu an göremiyoruz ama verilen ödüllere göre ben aşırı derecede beğendim. Umarım güzel bir sezon bizi bekler. Fetih sezonu, Ragnarok, vatana, millete hayırlı olsun. Dark War Survival kitlesine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum dostlar. Sizce hani bu Fetih sezonu, Ragnarok böyle hani ilk tanıtımını beğendiniz mi? Sistemini hani ufak canlandırın gözünüzde. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca da dediğim gibi 100 beğeni gelirse de bu ayın 20'sinde direkt sezon başlangıcına yeni haritayla direkt girerim abi. Ortalama hani 3-5 saat içinde de videoyu paylaşırım, haberiniz olsun diyorum. Videoyu beğendiyseniz de beğeni, yorum, hype puanı patlatmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.